Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Sağlıklı ve lezzetli domatesler yetiştirmek için farklı uygulamalar yapıyor olabilirsiniz. Mesela canavar domates gübresi yapımında anlattığımız şekilde gübreyi fide dikerken fide çukuruna koyuyor olabilirsiniz. Herhangi bir organik maddeyi muz kabuğu gibi, ısırgan otu gibi ve hatta buna benzer herhangi bir organik maddeyi dikim çukuruna koyup üzerine domatesinizi dikiyor olabilirsiniz. Domatesin dibine balık kafası veya parçalarının gömüldüğünü de duymuş olabilirsiniz. Peki balık kafasını domatesin altına gömdüğümüzde ne oluyor? Bu uygulamanın doğruluğunu test etmek için 8 ay süren bir deneyin detaylarını hep beraber göreceğiz. Videonun ilerleyen bölümlerinde deney için dikilen domateslerin belli dönemlerdeki gelişmelerine yer vereceğiz ve sonuç olarak ne elde ettiğimizin üzerinde yorumlama yapacağız. Öncelikle şunu belirtelim. Kompostlamadan veya çeşitli işlemlerden geçirilerek sıvı veya katı gübre haline getirmeden organik maddeleri toprağa gömmenin kendine göre sakıncaları vardır. Bu tarz bir uygulamada da balıkların çözünmesi sırasında patojenlerin ortaya çıkarak domatesi hastalandırması riskini hiçbir zaman gözden kaçırmayın. Bu hatırlatmadan sonra bakalım dibine balık gömdüğümüz domateslerimiz 8 aylık süreç içinde ne gibi değişiklikler yaşadı? Bunun için 4 adet domates fidesi dikildi. İkisinin dibine balık başları konulurken ikisinin dibine hiçbir şey konulmadı. Domateslerin dikildiği yerin temiz bir yer olmasına özen gösterildi. Hatta bu alanda son 6 ay boyunca içinde hiçbir şey yetişmemiş. Tamamen dinlenmiş bir bahçe toprağı olması deneyin daha sağlıklı sonuçlar vermesini sağladığını düşünüyoruz. Domateslerin arasına toprağın içine kalaslar konularak balık gömülü domateslerle diğerleri arasına bir set çekildi. Olası balıkların çözünmesinden elde edilebilecek besinler hepsini etkileyip deneyi sekteye uğratmasının önüne geçildi. Bahçe yatağındaki tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra sıra domatesleri dikmeye geldi. Domates fideleri açılan 4 deliğin içine nazikçe dikildi. Çukur toprakla dolduruldu ve can suyu verildi. Bundan sonra 4 domates de aynı şekilde sulandı, aynı şekilde gübrelendi ve bakımları aynı şekilde yapıldı. Periyodik aralarla gelişmeleri incelendi. 3. haftada balık kafasının olduğu domatesler düz toprağa ekilen domateslere göre daha küçük olduğu gözlendi. Ancak altında balık kafası olanların yeşilin daha koyu tonlarında yaprakları olduğu hemen fark edildi. İlerleyen günlerde balık başı olmayan domatesler genel büyüme açısından balık başlı olanlardan daha belirgin şekilde daha iyi performans gösterdi. Bunun nedeni olarak şu yorumu yapabiliriz. Balık kafasının köklerin büyümesini ve gelişmesini engellemiş olabileceğidir. 2 aydan biraz fazla bir süre sonra meyveler görülmeye başlandı. Balık kafası olmayanlar daha hızlı olgun meyveler geliştirdiği gözlendi. 4. ayda durum biraz değişmeye başladı. Balık başı dibinde gömülü olan domatesler diğerlerine yetişti. Her domatesden bol miktarda meyve hasat ediliyor ancak balık başlı domateslerde önemli ölçüde daha fazla meyve varlığı kendini hissettirdi. 5 ay civarında balık kafalı domateslerin öne çıkmaya başladığı gözlemlendi. Düz toprağa ekilen 2 domatesde düşüş yaşandığı görülürken yeni meyve üretmeyi neredeyse durdurdu. Oysa balık başlı olanlar hala yeni yapraklar çıkartıyor ve yeni meyveler vermeye devam ediyor. Dibinde balık başı olmayan domateslerin ömürleri tükendikten sonra balık başlı domatesler 4 hafta daha yeni meyveler üretmeye devam etti. Balıksız olanlar
tamamen öldüğü ve solduğu 7. ayda hala yaşam belirtileri gösterdiği fark edildi. Deneyin sonucunda domates dikmeden önce bir balık kafasını gömmenin kesinlikle işe yaradığı sonucuna varılabilir. Yavaş bir başlangıçtan sonra balık gümmülü domatesler hızla emsallerine yetişti ve birçok düzeyde onları geride bıraktı. Bu yöntemi uygulayarak domateslerinizden daha sağlıklı bir bitki, daha iyi yeşillik, daha uzun ömür ve daha fazla verim bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte sonuçlar yine de hava durumu, domateslerinizi yetiştirmek için yaptığınız bakımlar ve bahçenizdeki toprak yapısı gibi değişkenlere bağlı olacaktır. Etkinliğini daha da arttırmak için bu yöntemi gübreler ve diğer uygun bahçe uygulamalarıyla birleştirmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Balık gömdük dibine, bütün sorunlara çare olacak diye düşünmeyin. Balıkları dibine gömerek oluşabilecek riskleri de bertaraf edebilmek için kanal içinde bulabileceğiniz balık gübresi yapımında anlattığımız gübreyi sezon içinde kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. Bir de son söz olarak balık kafalarını blenderda parçalayıp kök kütlesinin altındaki toprağa karıştırırsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu şekilde büyümenin erken aşamalarında kök gelişimine herhangi bir müdahaleden kaçınabilirsiniz ve bitkiler besinleri daha kolay ve daha erken emebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.